Türkiye'deki aktüel siyaset ve toplumsal hayat üzerine birçok tespiti ve eserleri bulunan Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu öldürüldü. Cinayet, faili meçhul kaldı. Uğur Mumcu suikasti dosyasını aralıyoruz. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı'na gidin. Bakın kimlere krediler ve teşvikler verilmiştir. Ben şimdi burada olmadığı için ad vermek istemiyorum. Kendi gazetelerimde birkaç kez yazdım. Örneğin bir devlet büyüğünün damadı bu işlerle meşgul. Yani Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş en önemli gazetecilerden biri olan Uğur Mumcu, birçok yazı ve kitap kaleme aldı. Failleri bugün dahi bulunamayan bombalı suikast sonucu katledilen deneyimli gazeteci, yaşamını yitirmeden önce PKK ile derin devlet arasındaki kirli ilişkileri açığa çıkaracak araştırmalar yapıyordu. Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Ancak Uğur Mumcu aslen Ankaralıdır. İlköğretim eğitimini Ankara Devrim İlkokulu ve Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Türk Sosyalizmi başlıklı makalesiyle Yunus Nadi ödülünü aldı. 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak görev yaptı. Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu, 1975'ten itibaren Cumhuriyet'te Gözlem başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Anka Ajansı'nda da çalıştı. Mart 1975'te makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayımladı. Aynı yıl Altan Öymen'le birlikte hazırladıkları Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in hayal mobilya ihracatını konu edinen Mobilya Dosyası adlı kitabını yayımladı. 1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. Gözlem başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı. 1977'de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayımlandı. Ertesi yıl Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz'le birlikte tiyatroya uyarladı. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tam 700 kere sahnelendi. Ünlünün yaşam öykülerini, siyasal geçmişlerini bir güldürü zenginliğiyle anlattığı kitabı Büyüklerimiz yayınlandı. 1981'de terörün kaçakçılığı ile ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdığı Silah Kaçakçılığı ve Terör yayımlandı. Aynı yıl Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'de terör olaylarının artması dolayısıyla 1979 yılında 12 Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını kendi ağızlarından yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkmaz Sokağı yayımladı. 1982'de Ağca Dosyası, ardından Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi yayımlandı. 1983 yılında Mehmet Ali Ağca ile cezaevinde röportaj yaptı. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na sunulan ancak Kenan Evren'in imzalayanları vatan hainliğiyle suçlayarak dava açtığı Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlanmasına katıldı. 12 Eylül döneminde aydınlara yapılan işkenceyi anlatan Sakıncasız adlı oyunu yazdı. Papa, Mafya, Ağca kitabını da yayımladı. 1987'de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül adlı kitapları, 1991'de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt İslam Ayaklanması 1919-1925 kitapları yayımlandı. 1991 yılında İlhan Selçuk ve yaklaşık 80 Cumhuriyet Gazetesi çalışanı ile birlikte gazeteden ayrıldı. 1 Şubat-3 Mayıs 1992 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi'nde yazan Uğur Mumcu,
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği üzerine 7 Mayıs 1992'de gazeteye tekrar geri döndü. Peki Uğur Mumcu ne zaman ve nerede öldürüldü? Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 sabahı eşiyle birlikte kahvaltı yaptı. Morali ve neşesi son derece yerindeydi. Eşiyle birlikte son dönemlerde yazdığı eserleri ve dönemin siyasal gelişmeleri üzerine sohbet ettiler. Kahvaltı bitti. Uğur Mumcu üzerini giyindi ve eşi Güldal Mumcu da kapıya kadar eşini uğurladı. Uğur Mumcu dönüp Güldal Mumcu'ya baktı ve o bakışın aslında son olduğunu ikisi de bilmiyordu. Uğur Mumcu merdivenlerden yavaş yavaş aşağı doğru inerken eceline doğru adımlarla yürüdüğünün farkında değildi. Güldal Mumcu kapıyı kapattı ve içeri girdi. Her zaman yaptığı şekilde pencereden bakarak eşini uğurlayacaktı. Uğur Mumcu dış kapıyı yavaşça açarak dışarı çıktı. Ankara'nın ve Ocak ayının o soğukluğu yüzüne vuruyordu. Yavaş hareketlerle arabasına doğru yürümeye başladı. Güldal Mumcu camın perdesini açtı ve Uğur Mumcu'nun dışarıya çıktığını gördü. Uğur Mumcu yavaşça arabasına doğru ilerledi ve arabasının kapısını açtı. Koltuğuna oturdu, bir şeylerin ters gittiğinin farkında değildi. Ve saniyeler içerisinde Güldal Mumcu'nun gözleri önünde Uğur Mumcu'nun arabası infilak etti. Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu deneyimli gazeteci Uğur Mumcu suikaste kurban gitmişti. 51 yaşında hayatını kaybetti. Suikastin hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edildi. Uğur Mumcu'yu kim öldürmüştü? Suikasti İslami Hareket, İBDC, Hizbullah gibi radikal sağ örgütler üstlendi. Suikastin arkasında Mossad'ın ve kontrgerillanın olduğu da iddia edildi. 1993 yılında Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu ziyaret eden dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu söylese de suikastin failleri yakalanamadı. Peki Uğur Mumcu neden öldürülmüştü? Ergenekon davası sanıklarından Ümit Oğuz'tan iddianamede yer alan ifadesinde Uğur Mumcu'nun seri numarası silinmiş ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani'ye götürülen silahlarla ilgili araştırması nedeniyle öldürüldüğünü iddia etmişti. Uğur Mumcu 7 Ocak 1993 tarihinde gazetesindeki köşesinde Mossad ve Barzani başlıklı bir yazı yayımladı. Bu yazısında Barzani, CIA ve Mossad arasındaki bağlantılara değindi ve yazısını şöyle bitirdi. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi? Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu, kendi yaptığı araştırmada ölümüne yakın bir süre içerisinde Mossad ve Barzani ilişkisi ortaya çıkınca, İsrail Büyükelçisi'nin ısrarla Uğur Mumcu ile birebir olarak görüşmek istediğini, fakat kardeşinin tek görüşmeyi kabul etmemesine rağmen görüşmenin yapıldığını söyledi. 8 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Ultimatom başlıklı yazısındaysa yakında yayımlayacağı kitabında istihbarat örgütleriyle Kürt milliyetçileri arasındaki bağlantıları açıklayacağını yazdı. Uğur Mumcu öldürülmeden önce polis mafya siyaset ağının derin boyutlarını araştırıyordu. Uğur Mumcu'nun öldürülme nedeni olarak terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir müddet Milli İstihbarat Teşkilatı için çalıştığını araştırması olduğu iddia edildi. Ayrıca suikaste uğramadan önceki süreçte Uğur Mumcu, Kürt Dosyası adlı kitabını yazmaktaydı. Bu kitabında PKK'nın oluşumunu, Kürt ayaklanmalarını, Abdullah Öcalan'ın aldığı desteği ve Barzani-İsrail Öcalan ilişkisini incelemekteydi. Kitap tamamlanamadı.
Uğur Mumcu hayatını kaybettiği 1993 yılında 51 yaşındaydı. 1976 yılında Şükran Güldal Homan'la evlenmişti. Özgür ve Özge adlarında 2 çocuk babasıydı. Katledilmesinin ardından Uğur Mumcu anısına ailesi tarafından Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı kuruldu. Şükran Güldal Mumcu, 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İzmir Milletvekili olarak girdi ve 10 Ağustos 2007, 7 Haziran 2015 tarihleri arasında TBMM Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Protest müziğin önemli temsilcilerinden Selda Bağcan, suikaste kurban giden Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak adına 1992 yılında Uğurlar Olsun adlı ağıtı yazdı. Daha sonra bunu besteleyip yayınladı. Siyasi görüşü ne olursa olsun, işinde başarılı bir gazetecinin böyle hunharca katliamını kınıyoruz. Merhum Uğur Mumcu'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.